Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün birçoğunuzun ilk defa göreceği ve gerçekten pahalı olan klavyeleri tanıtmak istiyorum. Bu gibi klavyeler benim çok aşırı derecede dikkatimi çekiyor ve yeni teknoloji olduğu için gerçekten incelemeye değer olduğunu düşünüyorum. Kullanma imkanım olmadığı için teknik anlamda hata yapabilirim. Şimdiden kusuruma bakmayın lütfen. Hemen tanıtıma geçelim. İlk klavyemiz Kovumsi K3 modeli. Telaffuzu artık tam olarak bilmiyorum, tamamıyla size kalmış. Bu klavye en işlevsel olanı ve bizim için daha alışkın olduğumuz modellerden birisi diyebilirim. 90 dereceye kadar oynayan ekrana sahip bir klavye, IPS paneli olan bu ekran 13 inç 60 Hz yenileme hızına ve 1920-720 piksel çözünürlüğe, aynı zamanda 300 nit parlaklığa sahip. Bu kadarsı bile yeter iken bir de üzerine dokunmatik olması eklenince iyice çığırından çıkmış oluyor. Klavyesine gelecek olursak hot swap özelliğine sahip olan bu klavye ile istediğiniz switchleri kullanma imkanınız var. Hem RGB hem de Türkçe karakter destekli olarak satılıyor. Vallahi helal olsun. Gelelim hangi cihazlara bağlayamıyoruz. Evet, yanlış duymadınız, bağlayamıyoruz diyorum. iPhone telefonlara ve tabletlere bağlayamıyoruz. Gerçekten durum bu. Android tabanlı tablet ve telefonlara, MacBook'lara, notebook'lara, bilgisayarlara, mini bilgisayarlara, switchlere, hatta Raspberry Pi gibi minik bilgisayarlara bile kullanabiliyorsunuz. Gelelim fiyatına. Fiyatı gerçekten pahalı, 10.800 TL. Evet, pahalı bir ürün ama hakkını verdiğini düşündüğüm bir ürün bence. Tabi vergilerle birlikte 13-15 var gibi dursa da iş ve yayıncılar için uygun olduğunu düşünüyorum. Gelelim ikinci klavyemize. Bu klavye Final Mouse'un eğer gecikmeler olmazsa yakın tarihte çıkaracak olan ekranlı klavyesi Counterpiece. Bu ekran farklı bir devre yapısına sahip ve Final Mouse tarafından patentli, tamamen cam yapıya sahip. Bu klavyede basımda farklılıklar doğuracağını ve bize yumuşak mermerimsi hissiyat vereceğini söylüyor. Özel olarak oyuncular için tasarlandığı ve sağlam bir yapıya sahip olacağı söylendi. Getoron markası ile özel olarak tasarlanmış yağlı siyah liner switchleri de gelecekmiş. Oyuncularda gecikmeyi en aza indirmek için 8000 Hz raporlama ve basma mesafesini ayarlayabileceğinizi söylüyorlar. Bu klavyenin bence en önemli olabilecek özelliği, aldığınızda sistemim kaldırmaz derdi yok. Çünkü klavyenin kendi içerisinde CPU ve GPU'su ile kendi gücünü kendisi sağlıyor. Bu sebepten Type-C kablo ile istediğiniz bilgisayarlarda çalıştırabileceksiniz. Tabi çıkarsa. Final Mouse App gelecek bununla beraber. Bu Final Mouse App ile ekrana istediğiniz görünümü satın alabilir ya da yaptığınız görünümleri satabileceksiniz. Klavyenin dahili hafızası 3 tane ekran görünümü koyabilir ve yan tarafındaki gizli düğmeler ile 3 görünüm arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Dış kısmı zaten işlemeli alüminyum kaplama olduğu için ekran kapalıyken bile, yani demeye gerek yok, mükemmel bir görünüme sahip diyebilirim. Fiyatı ise $350. Bazı kimseler az diyebilir buna, bilemiyorum. Ama 150 euro üstü ticari gümrük vergisine tabi olduğu için Final Mouse şirketi de Türkiye gönderim yapmadığı için bu klavyenin yaklaşık bize maliyeti $580. Türk lirası çevirme işi tamamıyla size kalmış. Sonuncusu arkadaşlar bence en mükemmeli, çığır atlamış derecesinde sayabiliriz çünkü çıktı ve ön siparişle alabiliyorsunuz. Adı ise Flux. Flux klavyesi diğer modeller gibi en dikkat çekici yanı ekranın olması. Peki bu normal ekran mı? Tabii ki de hayır. Asıl sürpriz zaten burada başlıyor arkadaşlar. Bu ekran Full HD, IPS panel ve 300 nit parlaklığa sahip. 8 GB'lık film oynatabiliyorsunuz ya da ekran koruyucu olarak kullanabilirsiniz. Tercih tamamıyla sizin. Peki bu ekranda filminizi oynattınız ama İngilizceden Rusça'ya, Rusçadan Türkçe karaktere değiştirmek istiyoruz. Böyle bir şey mümkün mü? Hiç sorun değil. Yazı karakterlerinizi arkadaki film oynarken değiştirebilir ya da emoji klavyesine dahil çevirebilirsiniz. Bitti mi? Tabii ki de hayır. Daha yeni başlıyoruz. Bir editör olarak bütün programların kısa yollarını mouse'larda kullanmak isterdik. Ama şu an klavyeyi neredeyse Creative Cloud'un tüm ürünleriyle senkronize edip klavyemizi kısa yollarla donatabiliyoruz. Bir de bu ekran modüler. Yani üst taraftaki gördüğünüz taraf pasif bir ekran. Bilgisayarınızın verilerini ya da hava durumunu gösterebilirsiniz. Ama canınız ses tekerleği olsun, multimedya olsun, hatta bir de fazladan ses özelliklerini ayarlamak istediğiniz bir modül olsun istiyorsanız ayrıyetten satın alabiliyorsunuz. Yeter artık diyorsunuz, biliyorum, ama şu iki şey akılları karıştırabilir. Bu ekran dokunmatik
ve monitör değil. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Şimdi biraz tuş yapısından bahsedelim. Liner ve tactile şeklinde iki tür mevcut ve garip olan ise bu tuş takımı mıknatısla çalışıyor ve asla ekrana temas etmiyor. Ben de hissini çok merak ediyorum ama maalesef inşallah bir gün olur. Tuş takımlarını değiştiriyorsunuz ve değiştirmişken bir de tozunu bezle güzelce almak isterseniz sizi engelleyen bir şey yok. Bu klavyeyi alacak birisine sisteminin çok sağlam olması gerektiğini söylememe zaten gerek yok diye düşünüyorum. Bu klavyeyi alacak kadar zengin arkadaşımız varsa tecrübelerini benimle paylaşırsa ayrıca mutlu olurum. Alacak arkadaşlar derken lütfen dikkat, bu klavyede diğerleri gibi pahalı. Sade hali 450 dolar, bize toplam maliyeti ise 695 dolar kadar. Tabi fonksiyon aparatları hariç, lütfen buraya da dikkat edin. Evet arkadaşlar, bu fiyatları ve ürünleri gördükten sonra hazımsızlık yaşayan arkadaşlar varsa maden suları benden yorumlara yazabilirler. Ben de aldım, şöyle yanıma koyuyorum, bilginiz olsun. Ve bu klavyeleri beğendiyseniz videoyu da beğenirsiniz diye umut ediyorum. Benden bu kadar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu gibi serilerin devamını istiyorsanız lütfen bunu yorumlar kısmında ya da beğeni atarak belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.